Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir ot videosu ile karşınızdayım. Hangi otumu toplayacağım arkadaşlar? Tüylü acımık. Yani hindiba grubundan bir ot. Hindiba deniyor. Tüylü hindiba da deniyor ama Urla'da öğrendiğim kadarıyla çocukluğumdan annemden öğrendiğim tüylü acımık. Mavi hindiba ile aynı familyadan gelen bir ot. Hatta çiçekleri de aynı. Bu otu size toplayıp göstereceğim bugün. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu hindiba türlerinden bir tanesi. Tüylerini de görebiliyorsunuz. O nedenle buna İzmir, Urla'da tüylü acımık ismi verilmiş. Bu kara hindiba gibi çok acı olan bir ot değil. Şöyle kopardık. Arka kısmı da böyle. Bakın tüylü olduğu ne kadar belli. Bu da arkadaşlar mavi çiçek açar. Mavi hindibanın çiçekleri nasılsa bunun çiçekleri de aynıdır. Hatta iki otun çiçeklerini gördüğünüz zaman buna da mavi hindiba diyebilirsiniz. O kadar birbirine benzer. Ama yaprakları bu kadar benzemiyor. Mavi hindibanın yaprakları daha böyle pürüzsüzdür. Daha parlaktır. Bu otumuz daha mattır, daha gri, daha tüylüdür. Zaten tüylerden kaynaklanıyor renginin gri olması. Evet, böyle ilk otumuzu toplamış olduk. Hemen şöyle yanındaki bu kalsın göstereyim. Bakın daha yeni büyümeye başlamış. Şurada yine dediğim gibi o kadar çok ki tüylü acımık otumuz. Yine hindiba grubundaki şifalar nasılsa bu otun şifası da aynıdır arkadaşlar. Bunu bulduğunuz zaman da mutlaka tüketin. Şöyle bakın yaprakları yine tırtıklı. Hatta kara kavruk otuna da çok benzer. Hatta şu şekilde görünce bunu benzetebilirsiniz ama bu tüylü acımık otudur arkadaşlar. Hemen şurada bir tane daha var. İri olanları alayım. Zaten artık otlar iyice gelişti. Burada da bir tane var. Şurada da böyle. Böyle yerini sevdiği zaman, iyice beslendiği zaman morumsu bir yapıya kavuşur. Nitekim şuralara dikkat edin. Şu yaprakların tam orta yerlerine. Mor bir çizgi oluşur. Mor desenler oluşur. Şöyle kütür kütür. Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel arkadaşlar. Çok güzeller. Hemen bakalım. Şu taraçanın kıyılarına doğru sularla iyice beslendiği için buralarda çok güzel büyümüşler. Tabii bu bölge özellikle biraz sonra da göstereceğim. Yabani havuç bitkisiyle de dolu, tohumları çok yayıldı. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın bu kurumuş olan tüylü acımığın tohum kısımları. Çiçek şu şekilde açar. Öyle karşılıklı çiçekleri vardır. Hatta şöyle bakalım. Bakın, görüntüsü de böyle olur. Şimdi bunun üzerindeki tohumlar mutlaka dökülmüştür. Çünkü yeni çıkan bir yıl tüylü acımık gördüm. Tohumlarının açıldığını da şuradan görebilirsiniz. Kapsüllerden tohumlar dökülür. Gördüğünüz gibi dibinde bir yığın tüylü acımık var arkadaşlar. Hatta buradakiler biraz daha belirgin. Yerini de beğenmiş ki buraya tohumları da dökülmüş. Buradan da çok sayıda tüylü acımık çıkmış. Çok güzel arkadaş ya. Renge bak, renge bak arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine bakın. Tüylere bakın. Of, çok güzeller. Şimdi şunda lezzet, şifa yok mu? Var. Görsellik de var.
Çiçekleri de muhteşem zaten. Baharda genelde Mayıs, Haziran gibi çiçekleri olur. Yaz boyunca da hatta kıyıda kalanlar açar. Şuradan bile ihtiyacım olan tüy ilacımı toplamış olacağım neredeyse. Artık otlar o kadar büyüdü. Şu dağıldı. Şu dağılanları atmıyoruz, ziyan etmiyoruz. Çok yıllık bir bitki. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım ama yine özelliklerini size anlatmaya çalışayım. Şimdi şurada bunun mesela gövde kısmına dikkat edin. Bunun gövdesi böyle bordo renkli değil. Gördüğünüz gibi. Hemen şu az önce kestiğim bordo renkli. Bu ikisi aynı ottur arkadaşlar. Böyle. Otlar bile birbirine benzemezler. Şimdi bunu tanımasanız tabii ki başka farklı ot diye düşünebilirsiniz. Şurada iri olanları alayım. Bakın. Çok güzeller. Devam edelim. Size hatta şurada çok fazlaydı. Yabani havuçtan bahsetmiştim. Bakın yabani havuç bitkisinin yeni çıkmaya başlamış olan yapraklarını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel görünüyor. Bazı kaynaklarda bu yapraklarının yendiği söyleniyor. Bazı kaynaklarda da kökleri hariç yenmez deniyor. O nedenle ben size yiyin diyemem. Yaprakları yeniyor diyemem. Çünkü bu konuda çok temkinliyim. Belki de bir nevi pimpirikliyim de diyebilirim. Çünkü benim bilgime güvendiğiniz için o otları toplayıp yerseniz, başınıza bir şey gelirse ben kendimi affetmem. Onun için ben özellikle kesin yeniyor diye bir bilgi ulaşmadıktan sonra size bu bitki yeniyor demem. Bakın şimdi burada bir tüylü acımık. Ben yine göstereyim tüylerini. Gördüğünüz gibi tüyleri bayağı yoğun ama çok da sevimli. Çok da estetik. Çok da güzel. Yanında da bir tane bakın burada labada otları var. Şu da labada. Ama burada yine tüylü acımın hemen çok yakın arkadaşı diyelim, kankası olan acımık otu var arkadaşlar. Acımık otunu da toplayacağım. Şöyle yavaşça çıkarayım. Hani demiştim az önce size, mavi hindiba daha parlaktır. Tüysüzdür. Bakın hemen şöyle göstermiş olayım. Tüyleri yoktur. Şöyle özellikle şunu görebiliyorsunuz. Tüylü acımık. Şu da mavi hindiba otumuz. Biz aynı zamanda buna mavi hindiba değil de acımık otu deriz. Bu da tüylü acımıktır. Yani o nedenle birbirleriyle kanka diyorum. Şöyle ikisini alalım. İkisini de gösterelim. İkisi de birbirinden güzel aslında. Otları da kanka yaptık arkadaşlar. Ama çok güzeller. Nasıl bir sevda bilmiyorum ama arkadaşlar hiç sönmeyecek bir hastalık, bir hobi, bir uğraş gibi bana geliyor. Terapi gibi. Ne derseniz deyin ama sonunda mutluluk benim için. Mutluluk kaynağı. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sepetime mavi hindiba ve tüylü acımık otunu da koydum. Onlar birbiriyle birlikte pişirilebilir. Birlikte kullanılabilir. Şuradakini de alalım. Bakın ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle. Yani kendim yetiştirsem bu kadar güzel yetiştiremem diye düşünüyorum her gördüğüm otu. Çünkü öyle güzel, iştahlı ki suyunu zamanında almış, besinini zamanında almış, gübresini zamanında almış gibi. Bakın hemen kök kısmını göstereyim. Kazık kök. Ve şu kökleri arkadaşlar kavrulup böyle öğütüldükten sonra çok güzel kafeinsiz kahve oluyor. Buradan süt de gelir. Şöyle hemen dokunalım. Bakın. Sütleri
Çok güzel. Çok güzelsin tüylü acımık. Harikasın. Şifa kaynağısın. Bolluk bereketsin. Yine sepetimize koyduk. Bakın daha kaç dakika oldu ot toplamaya başladım. Sepetim hemen böyle kabaca yarıya kadar doldu. Devam edelim. Geçelim şöyle ileriye doğru. Daha yeni bazı otların tohumları çıkmaya başladı. Bu da gördüğünüz gibi yabani havuç. Ama çok da iştahlı. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Böyle biraz kaba tüylü. Kabaca. Narin değil. Dibinde bunun yaprakları da böyle yeşilimsi, sarımsı yeşilimsi şeklinde. Hep burada gördüğünüz gibi bakın hep yerdekilerin hepsi yabani havuç bitkisi. Mavi indibağımız. Evet. Geçen yıl buradaki tarlayı sürmediğimiz için buralarda fazla dolaşmadık. Tohumlar da iyice yayılmışlar. Hatta tarlanın iç kısımlarında da bu bitkiyi görebiliyoruz arkadaşlar. Çok ot çeşidi var. Acımık otu. Şurada alınsın. Bundan çok güzel salata yapılır arkadaşlar. Zeytinyağlı, limonlu. Evet, ne yapacağımızı belirledik. Bakın şuradaki yerdekilerin hepsi hemen hemen mavi indiba. Buralarda gördüğümüz tüylü acımıkları da alalım. Şöyle yaprakları bazen dağılıyor. Keserken kök kısmından gelmiyor. Ama onları da zaten yıkarken ayırdığım için ziyan etmiyorum arkadaşlar. Bakın burada biraz daha farklı, daha griye çalan bir tüylü acımık. Şöyle. Aynı sefalarda çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Bakın şöyle. Yavaş yavaş. Bu da çok güzel büyümüş bir mavi hindiba. Yani acımık. Acımığın da arkadaşlar köklerini yine kavurmak suretiyle kahve yapılabilir. Hep bunları size yapacağım ama bir türlü zamanı denk getiremiyorum. O anda da işlerimiz çoğalıyor. Bahçe işlerimiz, tarla işlerimiz. Bunun köklerini ziyan etmeyin. Köklerini de yine koyacağınız yemeklerinize katın. Onlar da ayrı şifa. Bakın arkadaşlar şuradakilerin hepsi yine tüylü acımık otu. Şu da güzel olmuş. Buradan alalım. Keyfe gelmiş bunların hepsi. Genelde bunları haşlarken, salatasını yaparken arkadaşlar çok fazla su kullanmıyorum. Az su kullanıyorum. Çünkü vitaminlere gitmesin diye. Çoğu defada o kullandığım az suyu da bardağa doldurup içiyorum. Çok da güzel geliyor bana. Evet, şimdi bu taraçanın sonuna doğru geldik. Diğer aşağıda gerekli tarla, hani en gerekli tarlasından bahsediyorum ya size arkadaşlar. Buraya doğru gideyim. Oradan biraz da toplayayım. Çünkü tarlanın tam orta yerinde. Orada da iyice çoğalmışlar. Sonra gerekirse biraz da labada toplarım. Bakın arkadaşlar size tanıttığım, hatta şöyle çiçeklerini çok güzel açmış. Bunlar
Yaban kıskısı otunun çiçekleri arkadaşlar. Hindiba grubundan. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Çiçekleri bu. Bunlar da yaprak kısımları. Hatta kireçli su üzerine damlatılmış gibi lekeli olur diye tanıtmıştım. Şimdi de burada denk geldi, size göstermiş olayım. Hep şu sarı olan, bakın sarı çiçekli olanların hepsi yaban kıskısı arkadaşlar. Hindiba grubu. Evet, çok güzeller. Sepetimi şöyle bırakayım. Evet. Bakın ama güzel değil mi arkadaşlar? Bakın ne kadar güzel. Yani ne kadar güzel, ne kadar o tüyleri bile ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Şimdi onu göstereyim size yine yakından. Işıl ışıl parlıyor tüyleri. Çok güzeller ya. Çok güzeller. Bakın şunlar. Şu tüylerin parlaklığına bakın. Yine şurada da var. Çok güzeller. Hakikaten güzel yani. Bakın şu kıyılara tohumları dökülmüş. Hep böyle tohumdan çıkmışlar. Şu bölgede iyice kaplanmış. Kaç tane burada kök var. Kaç tane kök var. Evet. Bizim çiftlik ot cenneti gibi. Buradakiler de böyle iyice coşmuşlar. Burayı da cenneti çevirmişler. Tüylü acımık cenneti diyelim buraya da. Şu topladıklarımı da alayım. Şimdi bunlar da toplanır yani. Bunlar da toplanır. Aa, çok güzelsiniz ya. Gerçekten güzele güzel demek gerekiyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Evet arkadaşlar, şimdi toplayalım. Bunlar çok yıllık olduğu için yine tekrar kökünden patlayacaklar arkadaşlar. Kök kısmına dokunmuyoruz. Bakın şurada. Şöyle. Şurası patlayacak orası. Bakın şöyle de kökünü de göstermiş olalım. Evet. Şunlar kalsınlar. Bu kadar yeter bize. Evet, burada da arkadaşlar yine büyüyememiş ama bir hayvan tarafından da şöyle ısırılmış. Domuz da olur, tavşan da olur. Sarı ot, kaymacık otu. Şöyle yakından göstereyim. Yılda en az bir kere yemek gerekiyor arkadaşlar bu otu, şifasını almak için. Muğlalılar en azından öyle yapıyor. Evet arkadaşlar, bu arada beni takip eden birçok değerli takipçim var. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Yine uzun süredir beni takip eden, bırakmayan Elif Mine Erdoğan'ın annesi Emine Hanım. Benden büyükse Emine ablacığım diyeyim. Ona selam söylüyorum. Benden ona kucak dolusu selam gönderiyorum. İyi ki varsınız.
İyi ki bana yorumlardan selam gönderiyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Her ne kadar sizlerle tanışmasam da birçok değerli takipçim var. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz benim için. Evet, geldik. Burada da gördük bakın. Burada da tüylü acımıklar var. Maşallah. Labada otu toplamaktan vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü yeteri kadar burada tüylü acımık topladım. Haşlayacağım için de içine katmayı düşünmüyorum artık. Evet. Otların cenneti. İyi ki burada yaşıyorum arkadaşlar. İyi ki apartmanda değilim. İyi ki bu otlara her an ulaşabiliyorum, seyredebiliyorum. Her gün genelde sabahleyin kalkarım. Böyle arazinin her tarafını dolaşırım. Hangi otlar büyümüş, nerede ne var, küçük mü büyük mü, hangi videoyu çekeyim konularında böyle karar veririm dolaşırken. Mesela geçen yine dolaşırken baktım bu tüylü acımıklar gayet güzel böyle serpilmişler, büyümüşler. Dedim artık bir tüylü acımık videosu çekilebilir. Ve ondan sonra işte bugün de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şuralar çok güzel. Burası yol normalde ama şöyle aşağıya doğru bakalım. Aşağıda kaymacık otları vardı. Evet, büyümeye başlamışlar arkadaşlar. Bakalım gösterebilecek miyim size? Şöyle hemen birazcık büyüteceğim kamerayı. Yakınlaştırayım şuraları. Bakın şu gördükleriniz kaymacık. Şurası böyle kaymacık otu. Geçen yıllarda oraya giremedim. Çok ot kaplamıştı her yeri diye. Korktum yılanlardan. Ama bu yıl oraya girip kaymacık otu toplayacağım. Ve çiçeklerini de size paylaşacağım. Sarı ot diye de geçiyor arkadaşlar bu kaymacık otu. Merak edenler var. İşte ben de otlar büyüsün diye bekliyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel bir gelincik. Bunu alacağım. Bunu alacağım çünkü bir dahaki sefere bu kadar güzel olmayabilir. Katlayabilir. Bakın ama yani değil mi arkadaşlar? Güzele güzel demek gerekmiyor mu? Çok güzel terletme yapılır arkadaşlar bundan. Yine kanalımda gelincik otundan terletme nasıl yapılır videosu mevcut. Çok özel bir tattır. Basit ama çok lezzetlidir. Lütfen o tarifi az bir gelincik otuyla deneyin. Arkadaşlar, tüylü acımıkları topladım. Mavi indibaları topladım. Biraz da şöyle çok güzel gelincik buldum. Onlardan da topladım. Bunları ayrı değerlendireceğim. Şu mavi hindibayla tüylü acımıkları da haşlayıp zeytinyağlı limonlu salatasını yapacağım. Bugünlük videom buraya kadar olsun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.